Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine son zamanlarda trend olan bu topuz tokasını incili file örgüyle örülmüş topuz tokasının anlatımını yapacağım. Ben bir tane ördüm, hemen şimdi sizlerle bir tane de tarifini paylaşarak öreceğim. Şöyle ön kısmına, uç kısmına doğru şu ortadan başlıyoruz. Buraya doğru file birkaç sıra inci boncuk yerleştiriyoruz. Sonrasında devam ediyoruz sade file örgüyle. En sonunda bir lastik kenarlarını böyle sık iğne ile örerek kapatıyoruz ve çok güzel bir file örgüyle hazırlanmış topuz tokası oluyor. Hem önümüzde okullar açılacak, hem yine yazın böyle çok severek kullanılabilecek bir toka. Şöyle bir yumak ipim var topuz olarak, sizlere şimdi bunu göstereceğim nasıl takıldığını. Bakın, gördüğünüz gibi şöyle takarak daha net görmenizi istiyorum. E, Lastikle gayet şu uç kısımlarından, bunun kenarlarını siz farklı bir oyayla da örebilirsiniz. Zaten görünmeyecektir. Arkada kalıyor. Tam topuz ve saç arasına geliyor. Orası denk geliyor. Orta kısmından başlayarak zaten takıldığında da örgüsü gayet, bakın, file kısımları gayet de net ve daha düzgün bir şekilde görünüyor. Şimdi hemen başlamak istiyorum. Şu şekilde arkada dursun, bu da hemen görünsün istiyorum. İçerisine de şöyle farklı bir renk koyup daha net görmeniz için o ipin arasına koydum arkadaşlar. Şimdi malzeme bilgisini vermek istiyorum. Öncelikle orta büyüklükte, şimdi bunun boyutunu tam bilmiyorum ama çok küçük de değil arkadaşlar. Şöyle iğnemin girebileceği inci boncuklar, plastik inci boncuklar tuhafiyelerde bulabilirsiniz. Şöyle bir iğne, iğnenizin bu boncuklardan rahatlıkla geçebildiğinden emin olun. Bakın, içerisinden rahatlıkla geçirebileceğimiz bir iğne ve bu şekilde benim elimde vardı zaten. Hem beyaz hem krem rengi tonlarında. Ben beyaz olanını kullanacağım. İplik, yani ördüğünüz tüm renklerde daha net kendini belli edecek bir ip. Bir de bir lastik kullanacağız. Yine düz bir lastik. Gördüğünüz gibi yine bulabileceğiniz bujiterilerde, tuhafiyelerde bulabileceğiniz bir lastik lazım. Malzeme olarak bir iğnemiz, yine koton bir iple çalışacağım. Rengimiz bu. Ve tığım yine 2,5 milim bir tığ. Hemen örgüme başlıyorum. Şöyle örgüme başlamadan önce ipime iğnemi geçireceğim ve toplamda bunu en son zaten dikiyoruz ortasına. Siz dilerseniz dikin, dilerseniz dikmeyin. Toplamda ben 1, 2, 3, 4 sıra inci dizdiğim sıram var. 12 file boşluğundan oluşturduğumuz bu sıralarımıza 12'nin 4 katını hesap ederek 12, 24, 48 tane şu file kenarlarına dizdiğim, yani ipime 48 tane 4 sıraya denk gelecek inci boncuk dizeceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle uç kısmını hafif böyle ıslatarak, kolaylıkla ince bile olsa ucu, rahatlıkla koton ipimi geçirdim. Ve bu ipimi ben dediğim gibi 4 sıra dizdim. 3 sıra da dizilebilir. Her sıraya 12 file boşluğu var. 12 file boşluğu için toplamda ben 48 tane boncuk yerleştirip ipimi dizip, bakın, kolaylıkla ipime geçirdim. Bu şekilde ipimize geçirelim. Boncuklarımızı siz farklı renkli boncuklarla deneyebilirsiniz. Elinizde ne varsa hepsiyle olur arkadaşlar. Şimdi ben boncuklarımı, incilerimi geçiriyorum ipime, 48 adet. Sonrasında da örgümüze, tokamıza başlayacağız. Evet, boncuklarımı dizdim. Sonrasında bir tık krem rengi tonunda vazgeçip bu şekilde, buna beyaz yapmıştım. Buna da iple bej rengi bir ip olduğu için de krem rengi tonunda boncuklarımı dizdim. Aynı boyutta bu boncuklar. Hemen 48 adet boncuğumu dizdikten sonra lastiğimizi en son bitmeye yakın öreceğiz, birleştireceğiz. Sihirli bir halka yapıyorum. Biraz uzun ipini bırakalım. Çünkü şu orta kısmına sihirli halka olarak bıraktığımız şu ipini ben iğneyi takıp buraya bir tane inci boncuk diktim. O yüzden de biraz uzun bırakalım bu sihirli halkamızı, iğne dikme payı olsun diye. İçerisinden geçirdim. 2, 3 zincir çekiyorum.
bu halka içerisine ikili trabzan yapıyorum. Toplamda çektiğim 3 zincirle birlikte 24 adet ikili trabzanımızı yapıyoruz. 1 2 3 4 5 zinciri de saydım. 6 7 8 9 10 içerisine 24 adet ikili trabzan yapalım. 24 adet trabzanımızı yaptık ve şimdi şu 3 zincir tepesine ilmek kaydırma ile birleştirdim. Burada ipimizi biraz çok sıkmayalım, zaten ortasına boncuk denk getireceğiz. En son onu hallederiz. Bu ipimizi de kesmeyelim, hemen iğnemizle en son buraya bir boncuk dikeceğim. Şimdi ben incilerimi dizdiğim yön ters yönüne çevirip bu şekilde dizeceğim ki bu boncuklar dış tarafa denk gelsin arkadaşlar. Düz yönüyle ördüğümde sürekli boncuklar içe doğru kaydı. Yani biz şimdi benim ördüğüm şekilde örerseniz gayet aynı sonucu elde edeceksiniz. Şimdi kafa karıştırmayalım. Şöyle bir zincir çekiyorum, geriye çevirdim. Bu halkamızın, yani 24 tane trabzan yaptığımız bu örgümüzü çevirip ters yönünden 2 3 4 5 tane zincir çektikten sonra bir tane boncuk örüyoruz ve bir zincir daha çekiyoruz. Toplamda 5 6 7'ye denk geliyor boncukla birleştirdiğimiz bu ilmeği, zinciri de saydığımızda. Hemen bir tane atlıyoruz, dibine değil yanına sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim, bir boncuk öreceğim. Çok gevşek örmeyelim. Hemen bunu da kapattım, bir zincir daha çektim sonrasında ve bir tane atlayıp diğerine sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim, bir boncuk alıyorum, kapatıyorum, bir zincir çekiyorum, tekrar bir tane atlıyorum, diğer trabzan tepesine sık iğne ile kapatıyorum. Bu şekilde file boşluklarımız oluşacak. 4 5 zincir çektim, bir boncuk örüyorum, kapattım, bir zincir daha çekiyorum, bir tane trabzan atlıyorum, diğerine. Toplamda 12 tane file boşluğumuz olacak. Bu şekilde sonuna kadar devam edelim. 12 tane file boşluğumuz olacak. Bakın bizim, yani bu görünen taraf bu taraf olacak. Ama ördüğüm taraf bu halkamızın, yani 24 trabzanın ters tarafından doğru örüyoruz. Diğer tarafı çevireceğiz. Boncuklarımız bu tarafta belirgin göründüğü için file örgümüzü bu şekilde, lastik tokamızı görünümünü sağlayacağız. Şimdi 12 tane file boşluğu oluşturalım. Sonuna kadar aynı bu 4 taneyi nasıl ördüysem aynı şekilde örüp devam edelim. Evet, 12. yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 12.'yi hemen boncuğumuzu kapattık. Bir zincir çekiyorum. Bakın arada bir tane zaten kaldı. Şimdi şurada dibine batarak kapatacağız. Kaydırma ilmeğiyle ve burada zincir içerisine şu tek dallarını sıkı çektiğim için biraz zor oldu. Bakın kapattım, tek dallarına batarak şu ortayı bulacağız arkadaşlar. İki, üç, 5 zincirin ortasına gelene kadar, zaten bu boncuklarımız yanlarda kalıyor. Orta kısma gelene kadar burada 3 kez kaydırma ilmeğiyle ördük, tek tek batarak. Şimdi tekrar diğer sıraya, yani ikinci sıraya geçtik. 3 4 5 zincir çektim, tekrar bir boncuk örüyorum, kapattım, bir zincir daha çektim. Bu sırayı da aynı şekilde diğer file boşluğuna geçiş yaptık. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çektim, bir boncuk kapattım,
Bir zincir çektim. Tekrar yine ikinci sırada sayılarımız aynı şekilde alt sırada yaptığımız gibi örüyoruz. Bu sırayı da yine 12 file boşluğuyla tamamlıyoruz. Kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen direkt diğer boşluğun tam ortasına sık iğne ile kapatıyoruz. Bakın bu tarafını biz kullanacağımız yüzümüz, boncuklarımız diğer tarafa doğru kalıyor. Biz bu taraftan örüyoruz ama diğer taraf bizim tokamızın kullanacağımız yüzü olacak. Şimdi devam edelim. Sonuna kadar 12 file boşluğuyla. Evet. Son file boşluğunu yapacağız. 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bir boncuk aldım. Bu ikinci sıramız. Son file boşluğu kapattım. Bir zincir çektim. Bakın burada kaydırma yaparak geldiğim bu noktadaki tam şu dibinde son kaydırma yaptığım kısmı kapatacağım. Biraz sık yaptığım için de zor oldu. Buraya birleştirdim. Yine tekrar aynı şekilde şu düz zincirimizin düz tarafını çevirip yaparsak daha iyi olacak. Tek dallarına kaydırma yaparak ortayı buluyoruz. 2, 3 ortaya kadar geldik. Bakın 3 tane kaydırma yaparak bu ilk file boşluğumuzun 3. sıraya geçtik. 1, 2, 3, 4, 5 zincir, yine 3. sırada sayılarımız aynı ilerleyecek. 4. sıradan sonra bir tane arttırma yapacağız zincirlerimizde. Şimdi bir zincir çektim. Yine sıradaki file boşluğuna sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bir boncuk ekliyorum. 3. sıramız, kapattım. Bir zincir tekrar çektim. Yine file boşluğunun ortasına sıradakine kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bir boncuk kapattım. Bir zincir daha çekip sıradaki file boşluğumuzun içerisine kapattım. Bakın arkayı çevirdiğinizde sırasıyla boncuklarımız bu şekilde her file boşluğunun dip kısmında şurada yanda görünüyor. Şimdi bu sırayı da 12 tane file boşluğu, yine her file boşluğunda 5 zincir sonrası bir boncuk ekleyerek devam edelim. Sonuna kadar şu başladığımız yere kadar gelelim. Yine kapattık. Bakın burada 3. sıramızı tamamladık ve burada 3 kaydırma yaparak zincir yüzümüzün böyle düz yüzünden yapalım, batması daha kolay oluyor. 2 ve 3. yaptım, ortayı buldum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, bir tane fazla zincir çekiyorum. 3 sırayı 5 zincir sonrası boncuğumuzu kapatıyorduk. Bu 4. sıramızda 6 zincir çekip boncuğumu kapattım. Tekrar bir zincir çektim. Burada bir tane zincir arttırma yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Boncukla öreceğimiz son sıramız, 4 sıra ben örüyorum. Bir zincir çektim, tekrar kapattım. Dilerseniz siz tamamını, bütün sıraları boncuk ekleyerek yapabilirsiniz. 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Bir boncuk kapatıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar sıradaki file boşluğuna 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Bir boncuk kapattım. Bir zincir çekiyorum. Hemen file boşluğumuzun kenarına bakın. Burada 1, 2, 3, 4. sıramız oldu. Çevirdiğimizde de yine boncuk sıramızda bu şekilde sayarsak 4. sırayı örüyoruz. 1, 2, 3, 4. 4. sıra boncuğumuzu yaparak devam edelim arkadaşlar. Şimdi pardon, ters taraftan saymışım. Bu taraftan 1, 2, 3, 4. Bu tarafa doğru örüyoruz çünkü, ama bizim tokamızın yüzü, bu kullanacağımız yüzü, boncuklar arkada kaldığı için. Şimdi devam ediyoruz. Bu sırayı yine son boncuk sıramız, bir arttırma yaptık. Ördüğümüz gibi son 12 file boşluğu örerek devam edelim. Son sıraya kadar gelelim. 5. sırada tekrar birlikte olacağız. Evet, şimdi bakın yine kapattım kaydırma ilmeğinin tam 3. yaptığımın tepesine ve burada yine şu gördüğünüz sıradaki 1, 2, 3. kaydırma ilmeğini yapıyorum. Tam tepeyi buldum.
Hatta dördüncü, çünkü bir artırma yapmıştık biz. Dördüncü kaydırma ilmeğini de yapalım. Şöyle tek dalını tamamını bat. Tamam. Dördüncü yaptım. Tam tepeyi bir artırma yaptığımız için artık 4 tane ilmek kaydırma yapacağız. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Normalde 6 zincir çekip bir boncuk artı bir zincir yapıyorduk. Biz 7 zincirle şimdi devam edeceğiz. Bundan sonrasını 1, 2, 3, 4, 5, 6 boncuk koyduğumuz kısmı saymadan boncuk sonrası bir zincir çekiyorduk. 7 zincir ve artık bu şekilde örmeye devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. 7 zincirle 5. sıramıza başladık. Şimdi boncuk dizmiyoruz. Bundan sonraki sıralarda ne yapıyoruz arkadaşlar? 4 sıra boncukla ördük. 4 sırada boncuksuz öreceğiz. Toplamda 8 sıra. 9. sırayı zaten zincir azaltmamız olacak. En son, çünkü tokamızı birleştireceğimiz için bu file boşluklarında zincirleri sayılarını azaltarak öreceğiz son sıramızı. Biz şimdi 1, 2, 3, 4 sıra boncukla ördük. 4 sırada boncuksuz, 7 zincirle hep ilerleyeceğiz. Hiç artırma olmayacak. 7 zincirle bu şekilde 4 sıra daha örüyoruz. Yani bu ördüğümüzün dışında 7 zincirlik kısmı da 4 sıra olacak. 4 sıra boncuksuz örelim. Sonrasında son 9. sıramızda yine devam edeceğiz. Evet, şimdi bakın son 8. sıramı da tamamladım. 7 zincir çektim. Buradaki 4. kaydırma ilmeği yapmıştık. Buraya kapatacağım. Tekrar 1, 2, 3 ve 4. ilmek kaydırmayı yaptım. Burada son sıramız 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 5 zincirle burayı tamamlayacağım. 4 de yapabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü zaten burada tokamızı birleştireceğimiz için 4 de yapılabilir, 5 de yapılabilir. Bu kenar kısmı tamamen tokaya birleştirmek için 4 tane yapalım. 4 zincirle 1, 2, 3, 4, yine böyle boşluklar oluşturuyoruz. Toplamda 12 tane olacak. Eliniz sıkıysa 5, normal gevşeklikte ise benim gibi 4 tane yaparak 12 tane boşluk oluşturalım sonuna kadar. Evet, bakın birleştirdim. Kaydırma ilmeğine şu şekilde tokamız zaten çevirdiğimiz düz yönü bu olacak. Gördüğünüz gibi bu ortayı biraz daha ipimizi küçültüp bir boncuk dikeceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen tokamı aldım. Bir zincir çekiyorum. Şu şekilde çeviriyorum. Yine kullanacağımız yöne bu kez de öreceğiz arkadaşlar. Hem bu 3 zincirlik, pardon 4 zincirlik boşluklardan geçiriyorum tokayı. Hem de arkadaşlar şöyle tekrar gösteriyorum. Sık iğne 2, 3 ve bir de şu bağlantı noktasına bir tane batırıyoruz. Bir sık iğne de buraya yapıyoruz. Şimdi sıradaki boşluğa bir tokayla birlikte örüyoruz. 2, 3, tuttuğum yöne dikkat edin. Tokamızın bakın düz tarafını çevirdim. Yani boncukları dişe ördüğüm yön değildi. Az önce ördüğümüz yer. Zincirlerimizin düz tarafı buralar ama biz boncuklarımız dışa baktığı için ben bu tarafı kullanacağım. Trabzanlarımızın da düz tarafı denk gelmiş oluyor. Bu şekilde çevirerek boncuklarımızın dışa bakan kullanacağımız yöne doğru tokamızı eklemesini yapıyoruz. 3 tane sık iğneyi yaptık. Şimdi bağlantı noktasına batıyoruz. Tokamızın içerisinden ikisini birlikte bakın şöyle geçirerek bir sık iğne. Şimdi sıradaki boşluğa 1, 2, 3
Hemen bağlantı noktasına bir sık iğne, boşluğa geçtim. 1 2 3. 2 tane de fazla boncuk dizmiştim ne olur ne olmaz diye. O yanıltmasın, ipteki boncuklar toplamda 48 boncukla yaptım. 1 2 3. Bağlantı noktasına bir tane sık iğne, sıradaki 4 zincirlik boşluğa 2 tokamızla birlikte hem birleştirip sık iğnelerimizi kapatıyoruz. Bakın bu şekilde. Şu ipimizi aşağıya alalım. Bağlantı noktamıza bir sık iğne, 3 sık iğne de 4 zincirlik boşluğa örüyoruz. Sonuna kadar devam edelim. Ördükçe şöyle tokamızı çekerseniz bu taraftan da çekebilirsiniz. Bu taraftan da zaten denk gelecektir. Tokanızı şöyle çektirerek örüp burayı komple birleştirelim. Evet, sonuna kadar geldim ve bakın şöyle şurayı göstermek istiyorum. İlk yaptığım şu birleşme noktasına da biraz aceleciyim. Şöyle birleştirme noktasına son sık iğnemi kapatıp ilk yaptığım sık iğne tepesine yine ilmek kaydırma ile birleştiriyorum ve tam dibinden yine bir zincir çekip bir sık iğne, ikinci sık iğne, yine bu sık iğnelerin üzerine bir sıra daha sık iğne, bu kenar kısımlarına daha düzgün görünmesi için bir sıra daha sık iğne örüyoruz. Her bir sık iğne tepesine sık iğne yaparak sonuna kadar gelelim. Son sık iğnemi yaptım dibine batmadan. İlk yaptığım sık iğneye yine birleştirdim. Burada bir zincir çekiyorum. 1 2 3. zincir içerisine bu şekilde son sıram oluyor. Kenarda saçları daha düzgün, güzel bir görsel olsun diye 5 tane ikili trabzan yapıyorum ve 1 2 üçüncüye kapatıyorum. Hiç zincir çekmiyorum. Yine üçüncüye direkt 1 2 3 4 5 tane ikili trabzan, 1 2 üçüncü sık iğne içerisine kapattım. Yine hemen 1 2 üçüncüye sık iğne içerisine hiç zincir çekmeden 5 ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde kenarlarına yelpaze modeli oya örüyorum. 1 2 üçüncüye kapattım. Yine hemen tığıma dolayıp ipimi bir kez 1 2 üçüncüye yine bu şekilde örerek kenar kısımlarını şöyle şu kısımlar eğimli saçın kenarında duracak. Yani topuzumuz içerisine girdiğinde bu yelpaze modeli, örgü modeli kenarına siz farklı oya da örebilirsiniz. Saçın kenarında daha düzgün bir görüntü sağlayacak. Ben bunu örmedim. Düz sadece bıraktım bunu arkadaşlar. İpim yetmediği için kenar kısmını bu ip rengimle sizlere gösteriyorum. Buna bu şekilde örerseniz farklı bir oya da yapabilirsiniz. Örnek veriyorum, bu file boşluklarla 4 zincir çekerek file boşluğu da oluşturup yine güzel bir görüntü sağlayabilirsiniz. Kenarını bu şekilde yelpaze modeli oyayla sonuna kadar örelim. Sonuncusunu yaptım. Bakın tam denk geldi. Şurada 1 2 üçüncü boşluğa kapatıyorum. Bir zincir çekip ve ipimi kesiyorum. Tokamızı tamamladık. Bunu da iğne veya tığla gizleyip ipimi sıkılaştırdım. Şu şekilde bir görüntüsü oldu. Hemen ne yapıyoruz? Ters tarafını bakın, lastik olduğu için rahatlıkla esniyor. Şurada bir sihirli halkamız vardı. Bunu biraz daha küçültüyorum ortayı. Çok küçültmeden bakın, zaten buraya bir boncuk dikeceğiz. Burada bir düğüm atalım, garanti olsun. Şurası gevşemesin diye hemen iğnemi takacağım şimdi. Biraz uzun bırakmıştık. İğnemi takıp hızlıca bunu da dikelim ve tokamızın tamamlamış olacağız. İğneyi taktım. Şimdi buradan, şu kısımdan diğer tarafına doğru geçiriyorum iğnemi ve çevirdim. Yine çevirelim ki zaten dikiş yapacağımız yer belli olsun. Burada evet, tam böyle şey noktasına batarak
bir bozukluk oldu. Burayı düzeltip geliyorum. Evet, pardon, kameraya vurdum. Şimdi düzelttim burayı. Buraya yine tersten şu kısımdan çıkartıp bir boncuk alıyorum. Buraya dikmeyebilirsiniz siz. Şu orta hem kapansın hem de daha hoş bir görüntüsü olur. Ve karşı taraftan ipimizin direkt karşı tarafına denk gelecek kısımdan aşağıya ineceğiz. Diğer tarafa tekrar, evet bakın bu şekilde ortasına bir boncuk koyuyoruz. Hemen burada yine ipimi bir düğüm atacağım. Ve aradan bir iki böyle yürütelim. Sonrasında da keselim. Evet. Bu ipimi de temizliyorum. Tokamızı tamamladık. İpimi de temizledim. Bu şekilde zaten fil olduğu için açılıyor. İstediğiniz boyuttaki topuzlara rahatlıkla girilebilir. Kenarları esnek. Şöyle takmak istiyorum bu ipime. Bunu çıkarıp başka bir ip de var ama ona da takabilirim. Şöyle elimde bir tane daha yumağım vardı. Topuz olarak bunu kabul edelim. Evet bakın. Bu kenar kısımlarını örmemizin sebebi bakın burada daha net görünüyor. Şöyle biraz formunu düzeltelim. Çok şık bir toka oldu arkadaşlar bakın. Bu kenarlarındaki oya da saçın tam böyle topuz olduğunu düşünün. Tam böyle baş kısmına yapışık olacak. Böyle güzel bir görüntüsü olmuş olacak. Buna dediğim gibi kenarlarını örmedim. Bakın bu daha hoş durdu. Kenarlarını örmedim ip yetmediği için. Ama bu da gösterdiğim gibi örerseniz siz farklı bir oya da yapabilirsiniz. Bu şekilde daha şık bir görüntüsü olacaktır. Bakın topuz böyle lastikli olduğu için esnek, içerisine soktuğunuzda saç bu şekilde görüntüsü olacaktır tokamızın. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Çok keyifli, çok güzel örülen, çok keyifli ve çok kolay örülen bir toka modeli. Trend çok son zamanlarda trendde. Yine öreceklerim arasında listede bu da vardı. Bunu da örmüş olduk birlikte. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.